Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Körfez Gayrimenkul, Batı Söke, Doğuş Gayrimenkul, Akbank, Migros, Koç Holding ve Türk Hava Yolları hisselerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında videomuzu bitirmeden önce bir Bitcoin analizi de yapıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce dünkü cazip hisseler videoma göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Bu video ile birlikte aramıza 36 yeni abone katıldı. Yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Yeni videolarımda da beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim ki burada anlatılanların hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayalım arkadaşlar. Endeksimiz haftayı 8026 seviyesinde kapattı. Geçtiğimiz hafta yaptığım videolarda şu 8046 seviyesinin önemli olacağını söylemiştim. Geçtiğimiz hafta 27 Kasım tarihinde bunun üzerine attı. Fakat arkasından 3 gün düşüş gelerek Kaufman hareketli ortalaması olan 7905 seviyelerine kadar gevşemiş oldu. Şurada da bir boşluklu yükseliş vardı. O boşluğu da kapatmış oldu arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasından Perşembe Cuma günü itibariyle desteğini aldı fakat yani mumların yükselmesine rağmen kırmızı mum olması kötü arkadaşlar. Yani açılışı yüksek yapıp kapanışta tekrar düşüyor anlamına geliyor. Ve haftayı da belirtmiş olduğum 8044 seviyesinin altında kapatmış oldu. Şöyle borsamızda uzun süredir gelen bir yatay seyir olduğunu görüyoruz. Altta 7400 seviyesi, üstte de 8500 seviyeleri diyebiliriz. Bu aralıkta gidip geliyor arkadaşlar borsa. Şu 8500 seviyeleri, daha doğrusu 8540 diyebiliriz. 8540 seviyeleri yukarı yönlü kırılıp üzerinde 2 günde yükseliş mumuyla kapanış yapmadan borsada yeni girişler için güvenli bulmayacağım arkadaşlar. Uzun süredir yatay seyrediyor. Şu anda yönümüz yukarı gitmesi durumunda önümüzde İlk etapta yine 8046 seviyesi var direnç olarak. Orası geçildikten sonra 8232 seviyesinde bir direncimiz var. Orası da geçildikten sonra bir önceki zirvemiz olan 8538 seviyesi var arkadaşlar direnç olarak. Burası kırılıp üzerinde de kalıcılık sağlanabilirse eğer ancak o zaman önümüzdeki dönemlerde hedef olarak 9500 seviyesini düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu anda ilk desteğimiz Kaufman hareketli ortalaması 7905 seviyesinde. Orası kırılırsa 7768 seviyesinde bir ara desteğimiz var. Orası da kırılırsa eğer tekrardan 7400 seviyelerini deneyebilir arkadaşlar. 7400 seviyesinin de kırılması durumunda 6973 seviyelerine doğru da bir düşüş gelebilir. Yani borsada temkinli, dikkatli olmamız gereken haftalardan, günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şu 8500 seviyeleri yukarı yönlü kırılıp kalıcılık sağlanmadan borsada yeni girişler için güvenli bulmayacağım. Şimdi sizlerden gelen isteklere geçelim. Körfez Gayrimenkul ile başlıyorum. Körfez Gayrimenkul hissemizde şöyle geçtiğimiz haftalarda Ekim ayında güzel bir yükseliş olmuş. Akabinde hemen hızlı bir sert düşüşler olmuş. Şu anda 13 Kasım tarihi itibariyle daha doğrusu 14 Kasım tarihi itibariyle Kaufman hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış gözüküyor arkadaşlar. Sonrasında tekrar bir tepki yapmaya çalışmış. Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmaya çalışmış fakat tutunamayıp geçtiğimiz hafta ile birlikte tekrardan aşağı doğru yönelmiş. Geçtiğimiz çarşamba, perşembe ve cuma günleri tekrardan hareketli ortalamasını kırmaya yönelik bir hareket yapmış. Yukarı doğru yönelmiş. Cuma günü test etmiş fakat tekrar altında kapatmış arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ilk birkaç gün bu hisse için önemli olacak. Şurada 45.48 seviyesinde Fibonacci direnci var şu anda. Kaufman hareketli ortalamamız ise 45.58 seviyesinde şu anda. Önümüzdeki hafta ilk birkaç gün bu seviyenin üzerine atamazsa ve tekrar buradan yönünü aşağı çevirirse ilk etapta 40.90 seviyelerini görebiliriz. Burası da kırıldıktan sonra 37.88 seviyelerine doğru düşüş gelebilir arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atabilirse eğer yükseliş yönlü senaryoda 48.82 seviyesinde bir ara direncimiz var.
Orası da kırıldıktan sonra 54.50 seviyesinde bir ara direnç ve sonrasında bir önceki zirvemiz 57.50 seviyesi var arkadaşlar. Şimdi Batı Söke hissesine geçiyorum. Batı Söke hissesi şu anda yükseliş trendinde olan bir hisse. Güzel bir hareket yapmış geçtiğimiz hafta. Perşembe günü itibariyle şurada 15.54 seviyesindeki Fibonacci direncinden geri dönmüş. Cuma günü tekrar test etmiş ve çok yakınında 15.10 seviyesinde kapatmış arkadaşlar. Önümüzdeki hafta eğer ki bu seviyeye geçilirse 15.54 seviyesi ve üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kalabilirse ilk etapta hedefimiz 18.50 seviyesi olur arkadaşlar. Orası da geçildikten sonra ilerleyen dönem için 22.22 seviyelerini hedef fiyat olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmesi durumunda ilk etapta 13.24 seviyesinde bir ara direnç var. Çok yakınında 12.81'de Kaufman hareketli ortalamamız var. Belki buralara kadar gevşeyip tekrar buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir. Eğer ki bu seviyeler de kırılırsa, yani 12.51 seviyeleri de kırılırsa çok yakınında 11.91'de bir ara destek var. O da kırılırsa eğer 10.45 seviyelerine doğru da bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu hissemizde de uzun süredir şöyle Ağustos başından beri yatay seyir var. Şu anda ilk desteğimiz 34.28 seviyesinde. Burası kırılırsa eğer tekrardan 29.22 seviyelerinin bir test edilmesi durumu olabilir. 29.22 de kırılırsa bir alt desteğimiz ise 26.22 seviyesinde arkadaşlar. Yükseliş senaryosunda ise şu anda ilk direncimiz 35.30 seviyesinde. Burayı kırarsa eğer tekrardan 40.36 seviyelerini de test edebilir arkadaşlar. 40.36 seviyeleri geçilirse eğer önündeki bir sonraki direnç 43.32 seviyesinde. O da geçilirse 47.04 seviyesinde ve daha sonrasında da 50.35 seviyelerinde dirençlerimiz bulunmakta arkadaşlar. Şimdi Akbank hissesine geçiyorum. Şimdi Akbank hissemiz bir önceki zirvesinin üzerine atmış durumda. 34.64 Fibonacci direncinin üzerinde şu anda. Pazartesi günü de burada yükseliş mumuyla bir kapanış yapabilirse yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz ve yükselişin devamı durumunda önümüzdeki dönem için 41.74 seviyesini ilk etapta hedef fiyat olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Pazartesi veya salı günü eğer ki bu 34.64 seviyesinin tekrar altına inerse ilk etapta 31.96 seviyelerine doğru da bir düşüş görebiliriz. Oralarda muhtemelen Kaufman hareketli ortalamasıyla buluşup oradan belki bir destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Veyahut da orası kırılırsa eğer önümüzdeki dönem için 29.38 seviyesine bir düşüşte görebiliriz. Fakat şu aşamada bu hisse için böyle bir durum öngörmüyorum. Yükseliş trendinde bir hisse. Sadece şurada bir boşluklu yükseliş var. Belki bu boşluğu kapatmak isteyebilir. Onun için de 31.96 seviyelerine doğru belki bir düşüş. Oradan bir destek alıp yönünü tekrardan yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Pazartesi günü dediğim gibi önemli olacak bu hisse için. Bir gün daha yükseliş mumuyla kapanış yapabilir mi? Ona bakacağız. Eğer konu yaparsa ilk başta belirttiğim hedefe doğru yolculuğumuz devam edebilir. Fakat şurada beni tedirgin eden bir nokta var. Şurada gri mumlar alttaki kahverengi çizginin altında kapatmaya başlamış. Hareketin güçsüzleştiği anlamına gelir arkadaşlar. Bakın mesela daha önce şuralarda hareket güçsüzleşmiş ve gelen düşüşü görüyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki hafta pazartesi salıyı görmekte fayda var arkadaşlar. Dediğim seviyenin üzerinde kapanabiliyorsa o zaman hareketin devamını bekleyebiliriz. Şimdi Migros hissesine geçiyorum. Migros hissesinde şöyle bir ikili tepe görünümü var arkadaşlar. Fakat henüz tamamlanmış değil. Bakın şu seviye tam da kapattığı seviye, yani 352 seviyesi. Pazartesi günü bu seviyenin altında kapanırsa ikili tepe tamamlandı diyeceğiz. Dolayısıyla pazartesi günü Migros hissesi için kritik olacak arkadaşlar. Eğer ki ikili tepe tamamlanırsa
İlk etapta 332.25 seviyesinde bir desteğimiz var. O da kırılırsa eğer 309.25 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Bu desteğin de kırılması durumunda 281.50 seviyesinde bir destek daha var. Tabii ilk etapta bu seviyelere hemen düşmesini beklemem açıkçası. Yükseliş yönlü senaryoda ise ilk etapta önümüzde 366 seviyesinde Kaufman hareketli ortalaması var. Burası kırılıp üzerinde 2 gün kapattıktan sonra 390 seviyesinde bir ara direncimiz var. Bu dirençte geçildikten sonra hareketin tekrar 425.25 seviyelerini test etmesini beklerim arkadaşlar. Şu anda yatay bir seyir var bu hissemizde. Bakalım, yani takip edeceğiz. Ayrıca şu anda hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle yeni girişler için de uygun bulmuyorum. Ancak şu 390 seviyesi geçildikten sonra yeni girişler için uygun bulabiliriz. Tabi yeni girişler yapıldıktan sonra bu seviye geçildiğinde 425 seviyelerinden de bir dirençle karşılaşıp geri dönüş yapabilir. Bunu da unutmamak lazım. Bu 425 seviyeleri geçilip üzerinde 2 gün yükselişle kapanırsa o zaman yeni girişler için daha güvenli olacaktır arkadaşlar. Şimdi Koç Holding hissesine geçelim. Koç Holding hissesinde de uzun süredir yatay bir seyir var arkadaşlar. Şu anda Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kaufman hareketli ortalaması 142.2 seviyesinde. Fiyatımız ise 142 seviyesinde kapatmış. Bakalım, yani önümüzdeki haftaya bir takip etmek lazım. Şu daha önce geri dönüş yaptığı şu seviyeler 145.2 seviyelerinden sürekli olarak gördüğünüz gibi dirençle karşılaşıp geri dönüş yapmış. Hatta şuraya bir yatay çizgi çekelim. 145.2 seviyesine. Yani bu seviye kırılıp üzerine atmadan yataylık bitti diyemeyiz arkadaşlar bu hisse için. Burayı geçerse önünde 151.3 seviyesinde bir direnç var. Orası da geçildikten sonra 156.8 seviyesinde ayrı bir direncimiz var arkadaşlar. Peki aşağı yönlü baktığımızda şuradan da hissenin destek bulduğunu görüyoruz. Oraya da bir yatay çizgi çekelim. 136.3 seviyesinden. Bu 136.3 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüş devam ediyor diye düşüneceğiz. Ve 127.4 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir bu durumda arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesine geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda yükseliş trendi var. Şu anda fiyatımız gayet iyi hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda şurada hızlı bir yükseliş olmuştu. Şu an düzeltmesini yapıyor. Bu hızlı yükseliş 267 Fibonacci direncimizden bir dirençle karşılaştı. Ve Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması 255.25 seviyesinde. Perşembe günü bunun altında kapatmasına rağmen Cuma günü tekrar üzerine atması çok iyi. Buradan destek aldığı anlamına gelir. Ben önümüzdeki hafta şu 267 Fibonacci direncini tekrardan test etmesini beklerim. Bunun üzerine atıp 2 günde yükseliş mumuyla kapanış yaparsa yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın 21 Kasım tarihinde bunun üzerine atmış fakat hemen ertesi gün tekrar altına düşmüş. Bakalım tekrardan burayı test etmesini beklerim açıkçası. Burayı geçerse eğer ilerleyen dönem için nereleri hedef düşünebiliriz? Ona bir bakalım. Şöyle ilk hedef olarak 326.50 seviyesini düşünebiliriz arkadaşlar. Bu seviyelerde geçildikten sonra daha uzun dönemler için 401 seviyesini hedef olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi kötü yönlü senaryoda diyelim ki pazartesi salı günü tekrardan Kaufman hareketli ortalamasının altına düştü. İlk etapta 246 seviyesinde bir desteğimiz var. Çok yakınında 243'te bir ara desteğimiz daha var. Orası da kırılırsa eğer 228.5 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Tabii şu aşamada ben hareketin buralara düşmesini beklemem açıkçası. Güzel bir yükselen trend var arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki hafta dediğim gibi 267 seviyesinin geçilebilip geçilemeyeceği önemli olacak. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.